Merhabalar, Blender'da bir 3D sanatçısının odasını modelleyeceğiz. Kısa bir süre önce YouTube'da bir gönderi paylaştım. Bu gönderide yeni serilere başlamak istediğimi duyurmuştum. Şu anda animasyon serisi olarak bir Call of Duty animasyonu yapıyoruz. Onun da devam videoları yakında gelecek. Onun dışında çeşitli birkaç tane daha seri yapmak istediğimi söylemiştim. O serilerden bir tanesi de mimari görselleştirme olacak olan bu seri. Modellemeleri Blender üzerinden yapacağız. Kaplamaları Substance Painter'da yapacağız. Ancak birkaç kaplamayı hazır indirip kullanabiliriz. Yine Blender üzerinden renderlarımızı alacağız. Daha sonra Photoshop üzerinde renk oynamalarını yapacağız. Aynı zamanda eğer duvarlara ekleyeceğimiz tablolar veya herhangi başka bir şey olursa da burada da yine Adobe'un Illustrator programından ve Photoshop programından yararlanacağız. İlk videoyu basit tutacağım. Ufak bir başlangıç yapacağız. Ardından sonraki bölümlerde daha detaylı modeller yapacağız. Odayı ve mobilyaları olabildiğince ölçekli modellemeye çalışacağız. Öncelikle sahnemizi bir ayarlayalım. Aşağıdan timeline'ı kapatıyorum. Daha sonrasında sağ tarafta burada scene kısmı var. Burada units'e geliyorum ve burada uzunluk değerini santimetre yapıyorum. Burasıyla işimiz çok fazla yok. O yüzden birazcık şöyle kenara alabilirim. Daha sonra solid modun ayarlarından matte cap'i açıyorum ve buradan mat kırmızıyı seçiyorum. Ardından cavity'yi ve botu da aktif ediyorum. Cavity ayarı kenarları daha da belirgin hale getiriyor. Modelleme yaparken rahat oluyor. Objeyi de kırmızı olarak seçiyorum. Kırmızıda biraz daha rahat modelliyorum. Onun dışında şurada hizalama aracını vertex olarak seçebilirim şu anlık. Bir de sizlere şöyle bir şey göstereyim. Edit menüsünden Preferences'a giriyorum. Ardından buradan temalara giriyorum. Burada 3D viewport içerisinde aşağıya indiğimde burada Edge Length Text yazan bir ayar var. Bu sizde siyah olarak gelir. Bunu beyaza çevirmenizi tavsiye ederim. Veya istediğiniz herhangi bir renkte de kullanabilirsiniz. Bunun rengini çevirdiğimiz zaman şuradan Edge Length'i aktif ettiğimde gördüğünüz gibi modelin üzerinde santimetre yazıları var. Bunlar siyah olduğunda görmesi biraz zorlaşıyor. O yüzden ben beyaz olarak kullanıyorum. İsterseniz siz de beyaz olarak kullanabilirsiniz. A'ya basıp bütün modelleri seçiyorum. X'e basıp siliyorum. Ardından şurada bir koleksiyonumuz var. Koleksiyonumuzun ismini oda yapacağım. Koleksiyon çalışmak rahat olabiliyor. Şimdi şunu biraz kapatıyorum. Ardından sahneye bir adet plane getiriyorum. Plane'de odamızın tabanını hazırlayacağız. Edit moda giriyorum. Az önce gösterdim ama bir daha göstereyim. Sağda Mesh Edit mod var. Bunu açtığımızda burada Edge Length var. Buradan kenar uzunluklarını açabilirsiniz. Odanın girişi bu kısımdan olacak. Şu anda bu modelde ben kendi odamın ölçülerini kullanacağım. İleride buna benzer bir şey yapmayı düşünüyorum. O yüzden şu anda bir nevi gelecekte yapacağım odayı tasarlıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Odamızın Y yönündeki ölçüsü 320 olacak. Gizmomuzu aktifediyorum ve buradan 320 santim gidiyorum. Burada eğer santimleri ayarlamakta zorlanıyorsanız Shift'e basılı tuttuğunuzda çok daha yavaş bir şekilde hareket ettirebilirsiniz mouse'unuzu ve bırakıyorum. X kısmı da 381 santim olacakmış. Burayı da şu şekilde iterek 381 santime getiriyorum. Odamızın genel ölçüleri aşağı yukarı bu şekilde olacak. Bir de şu kısımda bir kolon var. O kolonu birazdan ekleyeceğiz. Şimdi odanın duvarlarını seçeceğim ve birazcık yukarıya doğru extrude edeceğim. Şimdilik uzunluğu 2 metre yapacağım. Daha sonradan yüksekliğini değiştirebiliriz. 2 metre yapıp bırakıyorum. Odamız şu anda bu şekilde. Edge'i de F ile birleştirelim. Ardından bütün modeli seçiyorum. M'ye basıp by distance diyorum. Şuradaki 4 vertex'i de birleştirmiş olduk. Kontrol edelim ve birleşmiş. Ardından buradaki kolonu yapalım. Kolon bu tarafa 71 santim gelecek. İçeriye doğru da 16 santim gelecek. Kenarlardaki kalan fazla parçaları da şu şekilde silebiliriz. Şuradaki edge'leri kaldırmak istiyorum. Seçiyorum. X'e bastım ve dissolve edge diyorum. Eğer normal edge derseniz bu şekilde modeliniz bozulur. O yüzden dissolve edge demeniz gerekiyor. Bu şekilde fazla olan edge'leri kaldırmış olduk. Tam şu duvarda cam olacak. Bunun için de sağ taraftan 80 santim keseceğim. 91 santim de soldan kesiyorum. Aşağı taraftan 75 santim kesiyorum. Duvarın uzunluğu yetmedi. O yüzden biraz uzatacağım. Şu kadar bize yeterli. Burası bizim penceremiz olacak. Bu pencereyi E'ye basıp biraz extrude ediyorum. Ardından buradaki face'i şu şekilde siliyorum. Burası da bizim penceremiz oldu. Camın üstündeki face'leri biraz aşağıya indirebilirim şu anda. Şu şekilde biraz indiriyorum. Bir 3D sanatçısı olarak kullandığım şeyleri odaya koymaya çalışacağım. Ve gelecekte de almayı planladığım şeyler yine bu odanın içerisinde olacak. Odamız aşağı yukarı olmaya başladı. Şu tarafa kapı gelecek. Bir de o kapının olduğu boşluğu keselim. Buradan da 107 santim kesiyorum. Şu iki parçayı face diyerek buradan kesiyorum. Ve burası bizim kapımız olmuş oldu. Daha sonradan burayı düzenleyeceğiz. Bu arada bilmiyorsanız size şöyle bir kısa yol da göstereyim. Eğer Blender içerisinde WASD ile gezmek istiyorsanız Shift ve ESC'nin altındaki tuşa basarsanız artık WASD ile Blender içerisinde gezebilirsiniz. Shift'e basarsanız da kamera hızlanıyor. Q tuşuyla aşağıya, E tuşuyla da yukarı çıkabilirsiniz. Eğer Walk modunu açmak istiyorsanız yani Blender içerisinde yürümek istiyorsanız altınızda bir mesh olduğuna dikkat ederekten taba basabilirsiniz. Odanın içerisinde bu şekilde yürüyebiliyoruz. Aynı zamanda bu kameranın yerden yüksekliğini falan da ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi yavaştan mobilyalara girişmeye başlayalım. Ben masamı şu noktaya koymayı düşünüyorum. Bunun ismini zemin artı duvarlar yapabiliriz. Ardından bir koleksiyon daha açıyorum ve bunun ismine mobilyalar diyorum. Odayı gizliyorum ve Shift A'dan bir plane ekliyorum. Edit moda girdim. Ben masamın uzunluğunu 200 santim ile 180 santim arası düşünüyorum. O yüzden burayı 180 santime düşürüyorum. Genişliğini 80 santim yapabiliriz. Burayı biraz kısıyorum.
80 santime getirdim. 180'e 80 bir masa oldu. İnternette 5 çekmeceli bir ürün var. Ben bu masanın ya iki tarafına ya da bir tarafına ondan koymak istiyorum. Ama onu daha sonra yapacağım. Aşağı yukarı bir 5 santim olsa şu anlık bizim için yeterli. Ben masanın ortalama bir 73 santim yüksekliğinde olmasını düşünüyorum. O yüzden buradan ayak için tekrardan bir plane çağıracağım. Ardından bunu edit modda biraz küçültüyorum. Yukarıdan bakıyorum. Buraya getirdim ve bunu biraz daha küçültüyorum. Şöyle dursa bizim için şu anlık yeterli gibi. Ardından bunu masanın altına getiriyorum. Sonra tekrardan yukarı çıkarırken kontrol tuşuna basıyorum. Bu sayede bizim hizalama aracımız masanın bacağını masaya sabitlemiş oluyor. Ardından ayağı 73 santim aşağıya indireceğim. Alt kısmı şu şekilde çapraz koyabiliriz. İnternette bu şekilde bir bacak görmüştüm. Şu anda ona benzer bir şey yapıyorum. Ardından obje moda dönüyorum. Bütün parçaların orijinini kendi ortalarına sabitliyorum. Bu bacağı seçip Shift E ile kopyalıyorum ve rotate deyip Z deyip 180 derece çeviriyorum. Ve bu şekilde X şeklinde bir masa ayağı elde etmiş olduk. Daha sonra bunları kopyalıyorum. Ardından sol tarafa getiriyorum. Masamız şu anda geçici olarak şu şekilde görünüyor. Bunlardan ya bir tanesini ya da iki tanesini 5 çekmeceli bir ürünle değiştireceğiz. Ardından bütün parçaları seçiyorum ve odayı tekrar aktif hale getiriyorum. Ve ürünü koyacağım yere doğru biraz taşıyorum. Şu kenarlarda odanın süpürgelikleri var. O yüzden tam duvara yanaştırmıyorum. Aynı zamanda şuraya da petek gelecek. O yüzden biraz sağ tarafta bırakıyorum. Bu şekilde zemine masayı bırakmış olduk. Odamızın zeminine bir halı koymak istiyorum. Ama bu halı bütün zemini kaplayacak ve tüylü bir halı olmayacak. Aynı sinema salonlarındaki gibi bir halı düşünüyorum. Bu masanın aynısından belki şuraya bir tane daha gelebilir. Veya buraya bunun yerine L bir masa da tercih edebiliriz. Çünkü ben bir de buraya çizim masası düşünüyorum. Ekranlı bir grafik tablet veya kara kalem için bir masa buraya ekleyebiliriz. Aynı zamanda burada kasamız ve 3 tane monitörümüz olacak. Tam şu kısma bir kitaplık düşünüyorum. Bu kitaplığa çeşitli kitaplar ve figürler koyabiliriz. Gayet güzel durur. Şuraya bir televizyon düşünüyorum. Şurada zaten anten çıkışı var. Buraya bir televizyon koyarsak burada güzel durabilir. Televizyonun şu karşısına da bir koltuk düşünüyorum. Ufak da olsa. Bazen bu koltuğa oturup buradan Netflix veya YouTube izlenebilir. Aynı zamanda şuraya veya şuraya da tablolar gelebilir. Bu tablolar ışıklı veya camdan olabilir. Masanın alt kısmına ve odanın en üst kısmını boydan boya saracak şekilde led döşemesi düşünüyorum. Şu anda videoyu burada noktalayalım. Diğer videolarda bu odayı yapmaya devam edeceğiz. Bittiğinde de güzel bir renderını alacağız. Sonraki videolarda görüşürüz.